Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle birlikte Merkez Bankası faiz kararına değineceğiz. Merkez Bankası faiz kararlarından ne gibi sonuçlar çıkar ise kurlar üzerinde ne gibi etkilerde bulunur bunu tahmin edip yorumlamaya çalışacağız. Altını değerlendireceğiz. Gram gümüşe bakacağız. Gram altın ve ons altın, euro, dolar kuru fiyatlarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz ve bizler için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerden geçiyor bunları bulmaya çalışacağız. 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle dolar kurunda bakalım ne gibi atraksiyonlar olabilir. Şimdi sizlerle birlikte bunu canlı yayınımızda bulmaya çalışalım. Seste ve görüntüde herhangi bir bozukluk yok zannedersem. Evet. Ahmet Yıldırım şu an yayınımızda mesaj yazmış. Ahmet Yıldırım'a diyoruz. Yayınımıza biraz arkadaşlarımız toplansın. Bu arada sohbet edelim. Gıda fiyatlarından edelim. Gıda fiyatlarındaki enflasyonist baskı piyasalarda son duruma baktığımız zaman henüz gerileyen bir enflasyonda fiyatlarda bir farklılık görülmemekte. Bu da enflasyonist baskıda her ne kadar da hükümet tarafından enflasyon şeklinde açıklamalar yapılsa da reel üretim kesiminin buna pek uymadığı da maalesef ki fiyatlardan, marketlerdeki fiyatlardan hep birlikte izliyoruz. Yarınki Merkez Bankası kararları, evet yarınki Merkez Bankası kararları içerisinde Merkez Bankası fiyatları sabit bırakır ise, faizleri sabit bırakır ise dolar TL kurunda ne gibi hareketler yaşanır? Veya faiz indiriminde bulunur ise de Merkez Bankası'nın bu kararıyla birlikte dolar TL kurunda ne türden hareketler yaşanabilir? Şimdi sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışalım. Yayınımıza geçmeden önce hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza bir beğeni atarsak arkadaşlar kanalımız daha hızlı bir şekilde daha fazla arkadaşımıza bildirim yoluyla iletilecektir. Sizden ricam budur. Ayrıca Süper Chat özelliğimiz vardır. Bu Süper Chat özelliği üzerinden de kanalımıza katkılarınızı sunabilirsiniz. Avrupa'daki bizi seyreden, yurt dışından bizi seyreden tüm arkadaşlarımızın hepsine de buradan hoş geldiniz. Dileklerimizi iletelim ve bir an önce yayınımıza geçelim sizlerle birlikte. Evet, sevgili dostlarım, dolar TL kurunda bizlerin en önemli izlediğimiz kritik bölge aşağıdan geçen 13.30 bölgesi. Şuradaki 13.30 bölgesi. Bu 13.30 bölgesi dolar TL kurunda yarın faizlerin Merkez Bankası tarafından sabit bırakılmasıyla birlikte aşağı yönlü kırılabilir mi? Şu anki konjonktürde dolar kurunun durduğu seviyeye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasıyla birlikte ben aşağı yönlü pek hareket dolar TL kurunda yaşanacağını zannetmiyorum. Şu anki durumda dolar TL kurunun fiyatlanmış hali bile 13 ile 14 TL arasında bir dolar TL kuru izliyoruz. Yani Merkez Bankası faizleri sabit bıraksa bile dolar TL kurunda fazla bir aşağı yönlü hareket beklentim yok ve bu beklentim aşağı yönlü piyasa tarafından zaten fiyatlanmaya başladı gibi duruyor. Bunun en fazla bana göre gelebileceği seviye bu da maksimumdur. 13 altına sarkmalarda da 12.70 aralığına kadar olacak bir fiyatlanma. Tabii bu fiyatlanmaya kadar gelir mi? Buralardan tekrardan bu dolar TL kuru fiyatları tekrardan alımla mı karşılaşır? Bunu hep birlikte yarınki Merkez Bankası kararından sonra sizlerle birlikte izleyeceğiz. Merkez Bankası'nın devam etmesi durumunda ise buradaki 4 TL civarında bulunan kuvvetli
direnç bölgesi. Yani Merkez Bankası'nın bu bölge üzerinde sürekli bir defresif hareketleri, defansif hareketleri bulunuyor. Bu seviyeye yaklaşıldıkça özellikle devlet bankaları üzerinden diye hep beraber sizler birlikte zaten hepimiz izliyoruz. O yüzden 14 TL'yi Merkez Bankası bir aralık olarak görmekte. Bunu görmekte de haklı bir nevi, çünkü 14 TL üzerine dolar TL kurunun tekrardan atması ve faiz bir 100 bas puanlık aşağı yönlü hareketin gelmesi durumunda dolar TL kurunda 15-25 direncine doğru yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde olur. 14 seviyesi kısada 4 saatlik bu oluşumumuzu zaten sizlerle birlikte ediyoruz. Şurada bir oluşumumuz mevcut. Bakın şuradaki oluşum. Bu oluşum kısada 4 saatlik bazda izlediğimiz bir oluşum ve buradaki oluşumun yukarı kırılması demek dolar TL kurunda tekrardan buradaki ok mesafesi kadar, yani 18 TL civarına doğru dolar TL kurunda yukarı bir hareketi tekrardan başlatabilir. O yüzden 14 TL seviyesi gerçekten buradaki oluşum içinde önemli bir yer ve buradaki mesafenin yukarı yönlü kırılması tekrardan dolar TL kurunun teknik olarak alımlara, sert alışlara, yukarı yönlü hareketlere başlayabileceği bir alan olarak kabul edilmeli. Şimdi Merkez Bankası'nın buradaki oluşumu bozabilmesi için dolar TL kurunda hangi seviye altında kapanışlar yaptırabilmesi? Bunun için Merkez Bankası'nın şuradaki seviye arkadaşlar. Bakın şuradan geçen 12.70 seviyesi altında dolar TL kurunda kapanışlar görülmesi şart ki bu dolar TL kurunda bizler tekrardan 11.35'li 11'li seviyeleri konuşmaya başlayabilelim. Fakat 12.70 seviyesi kırılmadığı sürece buradaki yatay hareket Merkez Bankası'nın faiz indirme eğer kararı alınır ise teknik olarak buradaki 14 lira seviyesini yukarıya yönlü kırar ve dolar TL kurunda ilk etapta 15-25-16 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri tekrardan hızlanır diye düşüncem bu yönde arkadaşlar. Yani Merkez Bankası faizleri sabit bıraksa da dolar TL kurunda yatay seyir hala devam eder. Çünkü buradaki fiyatlama az çok 13 liranın altına düşürülemediği süre dolar TL kurunda maalesef ki hareketler devamlı yukarı yönlü izlemeye devam edeceğiz. Ayrıca enflasyon. Sayın Nebati'nin dediği gibi enflasyonda Ocak ayında bir pik hareketi yaşanacağını söyledi ve bu pik hareketinden sonra enflasyonda ve dolar kurunda kademeli olarak aşağı yönlü hareketler görüleceği yönündeki açıklamaları Sayın Nebati'nin mevcut. Fakat bu açıklamalara katılmak mümkün değil. Çünkü Ocak ayıyla birlikte enerji, elektrik maliyetlerine yapılan zam oranlarıyla birlikte ayrıca asgari ücretin Şubat 1 itibariyle çalışanlara ödenecek olmasıyla birlikte bir miktar daha piyasadaki enflasyonist baskının daha da yukarılara çekilme olasılığı oldukça yüksek. TÜİK'in açıkladığı %36'lık enflasyon üzerinden gene enerji ve motorin fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte bunları da üzerine eklediğimiz zaman 1 puanlık marjda Şubat ayındaki enflasyon oranlarının yukarı çıkacağı uzman, bu işi bilen analizcilerin yapmış olduğu yorumları da dinliyoruz zaten. Alan açık ortadadır arkadaşlar. Yani bir 40-42 puan seviyelerine doğru enflasyonda tekrardan yukarı yönlü haneler devam edecektir Şubat ayı içerisinde de. Ayrıca dolar kuru için bir FED, biliyorsunuz FED de artık ABD'deki yüksek enflasyon durumunu kabullenmiş durumda. Orada da çift tanelere yaklaşan bir enflasyona doğru gidişat söz konusu. Bu gidişatın önünü kesebilmek için de FED üyeleri artık keskin bir faiz artışı yapılması gerektiğini düşünmekteler.
3 faiz artışının ardından artık Fed üyelerindeki oluşum 7 faiz artışına kadar kendini göstermeye başladı. Yani artık Fed 3 değil 7 faiz artışı gibi korkunç rakamlar da piyasada dönmeye başladı. Dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde 94.80 seviyesi üzerindeki kapanışlar gene dolar TL kuru için ilerleyen dönemlerde zor bir sürecin başlangıcı olacaktır diye tahmin etmekteyim. Standard Charter'ın yapmış olduğu açıklama ve bu açıklamalarla ilgili de 2022 yılı içerisinde dolar TL kurundaki beklentisini 12 ile 20 TL arasına çekmiş durumda. Yani bizlerin de grafik üzerinde teknik olarak izlediğimiz 12.70 ve 18 üzeri rakamlar Standard Charter'ın yapmış olduğu açıklamalarda da basına yansıdı. Yani bunların yapmış olduğu haberler doğrultusunda da gene dolar TL kurundaki beklentilerini bir üst seviyeye çıkarmış oldular. Enflasyon nasıl düşürülebilir? Şimdi Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu politikalarla arkadaşlar enflasyon düşürülemez. Yani düşürülse bile bunlar geçici çözümler. Aynı grafik üzerinde izlediğimiz şuradaki yatay hareket, bakın kulp ve 14 TL üzerinde izlediğimiz bölge arasında ancak bu olarak belli bir süre yatay bir seyirde halinde tutulabilir. Fakat onun dışında maalesef bu hareket bu şekilde faiz hareketleriyle veya geçici swap hareketleriyle belli bir süre tutturulabilir. Bu balonda belli bir zaman sonra tekrardan swapların geri dönmesiyle birlikte ve Merkez Bankası'nın kasasının zayıf olmasıyla birlikte bu dolar TL kurunda tekrardan hareketi yukarı yönlü maalesef ki zıplatır. Bu hareketin kalıcı bir hale dönmesi için ekonomik reformlar şart arkadaşlar. Yani bu ekonomik reformlar yapılırken de çiftçi ve sanayici bu paydan büyük bir şekilde yararlanmalı. Ülkenin ihtiyacı olan özellikle dışa bağımlı olan ürünlerle ilgili konularda gerekirse devlet destekli fabrikalar ve yap işlet devret formülüyle de bu fabrikalar sahiplerine teslim edilmeli arkadaşlar. Belki bu surette bizlerin enflasyonist durumunu tersine çevirme durumu olasılığımız daha da hızlanabilir. Onun dışında hiçbir çözüm de faizlerin aşağıya düşürülebileceği yönünde maalesef ki yorumlanamaz. Gene bir bağ ile biliyorsunuz yapılan bir swap anlaşması basına yansıdı. Buradan da bir 5 milyar dolar karşılığı bağdan bir swap anlaşması yaptık. Bu swap anlaşması da gelen parayla birlikte yarın dolar TL kuru üzerinde bir baskı olarak tekrardan kullanılmaya başlanabilir mi? Bunu da sizlerle birlikte izleyeceğiz. Fakat benim beklentim Merkez Bankası'nın 20 Ocak itibariyle yeniden arkadaşlar faiz indirimlerine devam edeceği yönünde. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi de piyasalarda 12 puan seviyesine ulaşılana kadar bu faiz indirimlerinin ben devam edeceğini düşünmekteyim ve yarınki eğer beklentim doğrultusunda 100 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşir ise de dolar TL kurunda 14 seviyesinin yukarı yönlü kırılacağı yönündeki düşüncem geçerliliğini hala korumakta. Evet, şimdi biraz da sorularınıza bakalım arkadaşlar. Dolarla ilgili sorularınıza. Evet, Turgut Şahin, Ahmet Yıldırım, Ayhan C, Dilek, Ali Deveci, Orhan Dinç, Turhan Yılmaz katıl üyemiz. Gram altın yıl sonu görüşünüz nedir demiş Turhan Yılmaz. Turhan, şimdi gram altın tarafına geçelim hemen. Gram altındaki beklentilerimizi de sizlerle birlikte yanıtlamaya çalışalım. Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman Turan, gram altında
yatay seyir hala devam ediyor. Ons bazlı hareketler kaynaklı olarak gram altında bir 800 TL civarına doğru hareketler yaşayabiliriz. Gram altın şurada gördüğümüz 776 ve 818 bant aralığında sıkışmış durumda. Gram altında da ilerleyen günlerde 818 direnci önemli olacak. Bu ons bazlı hareketlerin dolar bazlı hareketlerle birlikte yukarıya yönünü çevirmesiyle birlikte gram altında ben 950 civarlarına doğru tekrardan bir hareket yaşanacağı yönündeki düşüncem sabit ve bu düşüncemi hala da koruyorum. O yüzden benim için önemli olan kritik seviye 776 destek bölgesi. Bu destek bölgesi üzerinde gram altın tutunmasına devam ettiği sürece buradaki yatay süreci 818 direnci yukarı yönlü kırıp 950 ana hedef bölgesine doğru gideceği yönünde. 2022 yılı içerisinde gram altının gidebileceği seviyeler 1250-1300 TL civarına doğru, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla şimdilik öngörülerim bundan ibaret. Yani Turan 1250-1300 seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü hareketler yaşayabiliriz. Sizler de bu hareketleri takipte kalmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Ons altın tarafı eden arkadaşlarımız için seviyelerimize bakalım. Ons altın. Ons altında 1840 dolar beklentim vardı. Zaten ons altını izleyen arkadaşlar da bilir. Noktasal olarak ons altında 1840-1844 dolar seviyesine şu an itibariyle gelinmiş durumda. Ons altındaki hareketler bu seviye üzerinde kalabilir mi? Evet, ons altın yükseliş trend çizgisini başlatmış durumda arkadaşlar. Ons altında takip etmemiz gereken en önemli bizler için kritik destek artık 1816 destek bölgesi haline gelmiş durumda. 1816 destek bölgesinin hemen üstünde şurada 1844 direnç bölgesi mevcut. Bu direnç bölgesinin de ben yukarı yönlü bu ivmelenmeyle birlikte kırılıp ons altında bir 1880 dolara doğru giden hareket devam edecektir diye düşünmekteyim. Ons altın tarafında da zaten stokastik indikatörüne baktığımız zaman yön hala yukarı olarak devam etmekte sevgili dostlarım. Gümüş tarafına da geçelim. Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüşteki hareketler beklentilerimiz doğrultusunda gümüşte de önemli hareketler oldu. Gümüşte de ons bazlı baktığımız zaman 24 dolar üzerinde beklentimiz mevcuttu ve burada yükseliş hala devam ediyor ons bazlı gümüşte. Evet, gümüşte de bir trend çizgisi aldığımız zaman izlediğimiz bölge ons gümüşte bizler için en önemli bölge 22.68 yükselişin başlayacağı dediğimiz destek bölgesiydi ve bu destek bölgesinin yükselişini 24.70 seviyesine kadar gümüşün onsunda takip edeceğiz. 24.70 önemli bir seviye olacak arkadaşlar. 24.70 seviyesinde biraz gümüşün onsunda takılmalar yaşayabiliriz. Fakat bu takılmaları yönünü aşıp yönünü tekrardan 26 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunun tekrar yukarı çevireceği yönündeki düşüş sabit. Gram gümüş tarafını sizlerle birlikte izleyecek olursak gram gümüş tarafında ne gibi hareketler yaşanabilir? Şu an 10.44 seviyesi gram gümüşte zaten yaşanıyor. Gram gümüşü de ons gümüş üzerinde anlatacak olursak gram gümüşün de en önemli destek bölgesi bizim için 9.67'den geçen destek bölgesiydi. Bu destek bölgesinin kanal aralığı 10.18 9.67 bölgeleriydi. Ve bu yönlü 10.18'in kırılıp yukarıdaki kanal bant aralığı 11 TL bant aralığını çalıştıracaktır diye düşüncemiz mevcuttu ve bu düşüncelerimiz doğrultusunda gram altın noktasal olarak gram gümüş noktasal olarak hareketlerini sürdürdü. Evet, gram gümüşte de şu an hedef 11 TL civarına doğru kısada gidecek bir gram gümüş sizlerle birlikte takip edeceğiz. 11 TL gram gümüşte biraz kuvvetli de takip edilmeli. Bakalım bu direnç yukarı yönlü kırılabilecek mi? Günlük olarak sizlerle birlikte bunu
takipte kalacağız. Evet, şu an beğen butonumuz az arkadaşlar. Şu beğen bu tuşuna biraz dokunursak da sevinirim. Bu altın yüzünden Covid oldum demiş. Ne zaman yükselir demiş. Evet, altın ons bazlı olarak yükselmeye başladı. Gümüş de ons bazlı olarak yükselişler başladı. Bunlar da ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareketini gram bazlı olarak gram altın tarafına da yansıtacaktır arkadaşlar. Beklentilerimiz bu yönde. Şu an dolar bazlı olarak Merkez Bankası'nın kararları beklenildiği için dolar tarafında biraz durgunluk yaşanıyor. Fakat ilerleyen günlerde doların da onsa eşlik etmesiyle birlikte gram bazlı altın olsun, gümüş olsun oralarda da yukarı yönlü hareketler görmeye başlayacağız tekrardan. Evet, Euro Türk lirasına bakalım hemen. Euro Türk de Euro'yu inceleyelim sizlerle birlikte. Evet, Euro'ya baktığımız zaman Euro'daki hareketlerde de 15.08 bizim için çok önemli arkadaşlar. 15.08 buradaki destek önemli. Buradaki destek yukarıda da 15.90 direnç bölgesi. Şu iki kanal arasında Euro'da bir sıkışma hareketi izliyoruz. Aynı dolarda olduğu gibi, sterlinde olduğu gibi Euro'da da bu iki bölge arasında sıkışma maalesef ki devam ediyor. Buradaki sıkışmanın tekrardan yukarıya kırabilmesi için 15.90 üzerinde Euro'da hareketler görmemiz şart. Dolardaki Merkez Bankası kararlarının ardından bir faiz indirimi gelmesi durumunda veya Avrupa Merkez Bankası'nı takipteyiz. ABD Merkez Bankası FED gibi Avrupa Merkez Bankası da kararlarını tekrardan alır ise arkadaşlar burada 15.90 çok kolay bir şekilde yukarı kırılacaktır diye düşüncem mevcut. Bu 15.90'ın yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte de Euro tarafında 17.24 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler gene kaçınılmaz olacaktır. Euro 15.08 üzerinde kaldıkça ana yön orta vadede 17.24 seviyesini tekrardan Euro'nun göreceği yönünde takip edilmeli sevgili dostlarım. Evet, sterlin tarafına geçelim. Sterlinden sonra Bitcoin'e de bakacağız arkadaşlar. Bitcoin'ci arkadaşlar da beklesinler. Evet, sterlin tarafına geçtiğimiz zaman sterlinde zaten TL bacaklıların hepsi aynı şekilde hareket etmekte arkadaşlar. Bakın sterlinde de 17-20 seviyesi önemli. Sterlin takip eden arkadaşlar 17-20 seviyesi altında bir kapanış olmadığı sürece sterlinde tekrardan yön yukarı olacaktır şeklinde yorumlanabilir. Burada da sterlinde takip edilecek seviye 18.90'da bulun. 17.20 18.90 seviyeleri arasında sterlinde sıkışma devam ediyor. İlerleyen günlerde sterlinde de bu kırılmanın yukarı yönlü dönmesiyle birlikte özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırmaları zaten mevcut. İngiltere Merkez Bankası da FED Merkez Bankası'na uyum sağlayıp faizlerde yukarı yönlü bir hareketlere başlar ise burada da sterlinde de ilk etapta gidilecek bölge 22 TL'ler civarına doğru gidecek bir sterlini tekrardan sizlerle birlikte izleriz arkadaşlar. Bitcoin, evet Bitcoin bekleyen arkadaşlarımız için hemen Bitcoin'e de geçelim. Bakalım Bitcoin'de son durum ne şekilde? Bitcoin'de son duruma baktığımız zaman Bitcoin'de bizim için 40 bin dolar seviyesinin önemli olduğunun üzerinde sizlerle birlikte sık sık durduk zaten arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin tekrardan ivmelenebilmesi için buradaki 42 bin dolar seviyesini üzerinde kapanışlar şart. Eğer ki şu an itibariyle bu 42 bin dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece Bitcoin'deki hareket buradaki 40 bin bantları arasında şurada yatayda arkadaşlar dip çalışmasının devam etmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu harekette 40 ile 42 bin dolar seviyesi arasında
gitgeller yaşansa da ilerleyen günlerde Bitcoin'in bu 42 bin doları yukarıya kırma olasılığı şu an itibariyle 40 bin dolar üzerinde kaldıkça yüksek gibi gözükmekte. Buradaki 42 bin dolar seviyesini Bitcoin tekrardan yukarı kırar ise arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü bir 55 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de de tekrardan yukarı yönlü hareketler görmeye başlarız. Fakat şu an hala sıkışıklık devam ediyor. Yukarı yönlü tam net olarak hareketin başlayabilmesi içinse 42 bin dolar seviyeleri üzerinde Bitcoin'in yukarı yönlü kapanışlar yapması şart. Bu hareketleri sizlerle birlikte takipte kalacağız. Teknik bilgi bilmeden anlayamıyoruz demiş Recep Bağ. Evet Recep, teknik bilgi mutlaka öğrenmeniz şart. Elimden geldiği kadar teknik analizi sizler için basitleştirilmiş anlatmaya çalışıyorum. Aslında teknik analiz o kadar da zor değil. Yeter ki desteklere ve direnç bölgelerine riayet edin. Günlük kapanışları takipte kalın. Günlük kapanışlar çok önemlidir. Günlük kapanışların hangi seviyelerden geldiği sizlere yön hakkında bilgi de verecektir. Temel analiz bakımından ekonomi haberlerini takip edin. Ekonomi haberlerinin ne yönde geliştiği, merkez bankalarını takip edin. Özellikle ABD Merkez Bankası, FED, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası. Bu arada Çin tarafını takipte kalın. Çin'de biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda yeni kararlar aldı. Bu yeni kararlar doğrultusunda Çin'de parasını devalüe etme kararı aldı. O da faiz arttırma yönüne değil, faiz indirim yönüne gideceğini açıkladı. Evet, şöyle dolar grafiğimizi tekrardan açalım. Çin'de bakalım bunun etkileri nasıl yaşanacak? Bu enflasyonist baskı Çin'de de artabilir arkadaşlar. Bu da faiz indirimlerine dünyaya ters bir orantıda devam etmesiyle birlikte buradaki Çin'den gelecek faiz indirimleriyle birlikte piyasalarda bir karışma, bir kaos ortamı da olabilir. Altın yatırımı olan arkadaşlar da şu an itibariyle Rusya, Ukrayna ve ABD tarafında olan gelişmeleri yakinen takip etsinler. Ekonomik haberler doğrultusunda Rusya'dan, ABD'den gelecek haberler, Rusya'nın özellikle sınıra bol miktarda askeri yığınak yapması, Ukrayna'ya girebilir mi, bir askeri müdahale yapabilir mi düşüncesini de güçlendirmeye başladı. Dünya üzerinde artan bu enflasyonist baskı, petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi, gıda fiyatlarının yukarıya gitmesi, bunların hepsi altın ve gümüş tarafına yansıyacak önemli olaylar. Çünkü altın tarafının güvenli liman olmasındaki biri de arkadaşlar enflasyon. Hükümetlerin verdiği faiz oranları reel enflasyon oranlarının çok çok altında. Bu faizlerden reel enflasyon oranlarını düşürdüğünüz zaman altının yıllık bazda ulaşabileceği maksimum değeri zaten size otomatik olarak bu aradaki farkı hesaplayaraktan kısa ve net olarak yatırım yapacağınız paranızı ne gibi yönlendirebileceğinizi de bulabilirsiniz. Sepet yapmakta fayda var. Yatırımlarınızda sepet yapmanızda fayda var. Sepette altın ve gümüşümüz zaten vardı. Bu sepet içerisinde dolarımız vardı. Ağırlığımız altın, gümüş ve dolar üzerineydi. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde bir miktar dolarlardan TL tarafına geçilebilir. %25 miktarı şeklinde. Bu da neden? Merkez Bankası kamu bankaları yoluyla dolara müdahalede bulunduğu için arkadaşlar her zaman yönlü hareketler aşağı yönlü hareketlerin müdahaleler yoluyla gelinebileceği apaçık ortada. O yüzden her zaman elimizde bir miktar %25 civarında TL'de bulundurmak bize her zaman alttan alım fırsatı yakalanabileceği ne
Yani bu basit, açık ve net bir şekilde e, bu türden bir strateji uygulanabilir şu anki hükümetin uygulamış olduğu politikalar neticesinde. Zaten eminim ki çoğunuz da bunu yapıyorsunuzdur. Her yükselişte %25'lik bir TL'ye çıkıp bunu aşağı düşüşlerde alım fırsatı olarak hem de ortalama maliyeti düşürmek olarak kullanıyorsunuzdur diye düşünmekteyim. Evet, bu arada beğen tuşuna dokunalım arkadaşlar. Beğen tuşumuz çok az. Meltem Sinem. Evet, Meltem Sinem. Suat Yıldız İstanbul'dan. Suat arkadaşımız da geldi. Biz Çinlileri kopyalıyoruz zaten demiş. Ama boş demiş Suat. Evet, Mesut Karatepe. Akşam Cumhurbaşkanımız konuşurken 13.30 destek noktası kırıldı ama 13.13 direnci kırılamadı. O yüzden tekrar yukarı attı demiş Mesut Karatepe. Evet Mesut, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken bu aralar e, dolarda hep aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Eskiden biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız konuşurken dolarda hep yukarı yönlü hareketler görüyorduk. Bunun da nereden yapıldığı, bu satışların nereden geldiği de zaten herkes bunu piyasada takip ediyor. İnşallah bu Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla kur düşüyordur diyelim. Ardında başka bir şeyler yoktur diyelim. Evet, Turhan teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz Turhan. Arkadaşlar katıl butonumuz var. Katıl butonu üzerinden kanalımıza gene katkılarınızı da sunabilirsiniz. Bunları da hatırlatalım. Katıl üyelerimiz sayısı 100'e ulaştığı zaman katıl üyelerine özel programlar olacak arkadaşlar. Bu da ayrıyetten kanalımıza katkıda bulunan arkadaşlarımız için bir uygulama olacaktır. Orada da sayımız 30-35 civarına ulaştı. Bu sayımız 100 olduğunda özel olarak kapalı yayın üzerinden katıl üyelerimize videolarımız, özel destek ve direnç noktalarımız, piyasa takip noktalarımız özel olarak kendilerine has olacak. Soru ve cevap kısmında daha arkadaşımıza ulaşma imkanımız, sorularını da daha rahat, kapalı ortamda yayın olacağı için daha rahat cevaplama fırsatı da bulacağız. Evet. Dolar çıkınca evde fırlayacak demiş zaten. Bu fiyatlara alınmaz ki demiş bir arkadaşımız. Evet arkadaşlar, vakit de geç oldu. Artık yayınımızı yavaş yavaş sonlandırdık. Yayınımıza katılan, beğeni tuşunda bulunan, kanalımıza yeni abone olan tüm arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.